Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Yazgi Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saatler konusunu anlatacağım. Saatleri nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz bunları göstereceğim. Hemen başlıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi biliyorsunuz bir gün 24 saat. Ekranda gördüğünüz bu sayısal saatlerde birden 12'ye kadar rakamlar var. Yani 24'e kadar rakamlar yok. O yüzden iki defa dolaşmış oluyor. Bu akrep dediğimiz, birazdan anlatacağım. Akrep dediğimiz kol iki defa dolaştığında bir gün geçmiş oluyor. Yelkovan ise bir defa dolaştığında bir saat geçmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim, yelkovan bir defa döndüğünde, şu uzun kol bir defa döndüğünde akrepte bir rakamdan diğer rakama gitmiş oluyor ve bir saat ilerlemiş oluyor. Şimdi bir gün ne zaman başlıyor? Biz sıfır noktası diyoruz şu 12'nin olduğu yere. Ve insanlar gece uyurken genellikle karanlık olduğunda, gece uyuduğumuz saatlerde burada oluyor ikisi de. Yelkovan ve akrep. Ve sıfır noktasından başlıyorlar. Örneğin pazartesi günü başlıyor. Akrep bir defa buraya gittiğinde yelkovan bir kere dönüyor tabi. Ne oluyor? Bir saat geçmiş oluyor. Sonra akrep yine bir tane daha ilerliyor. Böyle bu şekilde gece boyunca ilerliyorlar ve işte pazartesi günü devam ediyor. 3 saat geçiyor, 4 saat geçiyor, 5 saat oluyor. 6 oluyor, işte yavaş yavaş güneş doğmaya başlıyor ve gündüz olan bölüm başlıyor. İnsanlar uyanıyorlar, işte hazırlanıyorlar, kahvaltı iş için hazırlık yapıyorlar. Kimisi işe gitmeye başlıyor. Saat 7 oluyor, 8 oluyor. Öğrenciler de hazırlanıyorlar. Saat 9 gibi okullara gidiyorsunuz ve dersleriniz başlıyor. Birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders yapıyorsunuz ve bir günün yarısı öğle vakti dediğimiz yere geldiğinde yarısı tamamlanmış oluyor. Sonra siz biraz ara veriyorsunuz, yemek molası oluyor, işte biraz oyun oynuyorsunuz. Devamında öğleden sonraki dersleri yapıyorsunuz. İşte 12'den sonraki geçen bu zamanlara birin olduğu yere geldiğimizde 13 diyoruz artık. Daha sonra 2'nin olduğu yere geldiğimizde 14 diyoruz. Bakın 12'den sonra saymaya başladık. 13, 14. Ve dersleriniz artık bitiyor. 15 olduğunda okuldan ayrılıyorsunuz. Sonra eve gidiyorsunuz. İşte saat 16 oluyor. Ve öğleden sonraki zaman ilerliyor. Henüz bir gün bitmedi. Pazartesi günü bitmedi. 17 oluyor. Bunları böyle sıralıyoruz. İşte 18, 19. Sizler bu arada ödevlerinizi yapıyorsunuz. Biraz dinleniyorsunuz. Belki biraz oyun oynuyorsunuz. Akşam oluyor artık. Akşam yemeği saat 20 oluyor. Yemek yeniyor. 21. Ondan sonra yemekten sonra işte dinleniyor insanlar. Kimisi televizyon izliyor. Kimisi varsa ev içerisindeki işlerini yapıyor. 22 oluyor. 23 oluyor ve bir günün bitmesine az bir zaman kalıyor. Ve yavaş yavaş uyuma hazırlıkları yapılıyor. İnsanlar dinlenmek için uykuya yatıyorlar. Ve tekrar buraya 12'nin olduğu yere geldiğimizde ne oluyor? 24 oluyor değil mi? Yani 24 saat geçmiş oluyor. Ve 24 olduğunda biz saate artık 24 demiyoruz. 00 diyoruz. Yani yeni bir gün başlıyor. Hatta şöyle 0000 yazıyoruz. Şimdi bunlara ne demiştik? Kısa olan kola akrep dedik. Uzun olana yelkovan dedik. Akrep saatleri gösteriyor. Yelkovan dakikaları gösteriyor. Bir de saniyeleri gösteren böyle ince bir kol var. O sürekli dönüyor ama şu anda bizim onunla işimiz yok. Peki saati nasıl okuyup yazacağız? Şöyle, ilk önce akrebi yani saat olan bölümü yazacağız. Akrep şu anda nerede? 2'yi biraz geçmiş, 3'e doğru ilerliyor. Henüz 3'e gelmedi. Saatleri yazarken üzerinde olduğu saat veya geçtiği rakamı yazarız. Şu anda ben öğleden önceki saati yazmak istediğimde 2 yazacağım. Hatta başına bir tane 0 koyacağım. Niye? Yaramaz bir arkadaş gelip de buraya bir tane 1 koyup bizim saati bozmasın diye. Baş kısmını boş bırakmayacağım yani. Araya nokta koydum. Şimdi dakikaları yazacağım. Yelkovan bakın burada. Nereden başladı? Başlangıç noktası. Ve her rakamın arasını beşer beşer sayacağız. Bakın 5, 10, 15, 20, 25. Yani saatimiz şu anda 2'yi 25 geçiyor. 2.25. Bu şekilde yazacağız. Bakın yelkovan devam etseydi 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 dakika geçiyordu ve 1 saat geçmiş olacaktı. Peki bu saati öğleden sonra yazmak isteseydim ne yapacaktım? 2 yerine 14 yazacaktım. Çünkü öğleden sonraki zamanlar bu şekilde gidiyor değil mi?
Bunu şöyle de bulabilirsiniz. 12 ile 2'yi topladığında 14 olduğunu anlarsın. O zaman 14 yazarız. Dakikalar yine aynı. 14:25. İşte bu şekilde. Peki diğer saatlerde biraz alıştırma yapalım. İlk önce ne yapıyoruz? Akrebi yazıyoruz. Bakıyorum burada akrep 8'i biraz geçmiş. O zaman 8 olarak yazacağım. Öğleden önceki zamana. Dakikalar yelkovan bakın 5, 10, 15 geçmiş. 8, 15. 8'i 15 geçiyor. Bazen büyükleriniz şöyle de söyleyebilir. 8'i çeyrek geçiyor derler. Ne demektir bu çeyrek? Bir saati şöyle 4'e ayırdığınızda bu kadarlık bölüm çeyrek oluyor bakın. O yüzden 8'i çeyrek geçiyor diyorlar bazen. Ama yazarken biz 8:15 yazıyoruz. Öğleden sonra olduğunda 8 değil mi? 8 yazmıştık. 12 ile 8'i topladığımızda burasının 20 olduğunu anlarsınız. 20:15. Dakikalar yine aynı. Buradaki saate bakalım. Akrebimiz 9'u geçmiş. 10'a doğru gidiyor ama henüz 10'a gelmemiş. O zaman biz 9 olarak yazmalıyız. 09 yazdık. Yelkovan kaç dakika geçiyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 geçiyor. Yani 9'u 40 geçiyor. Öğleden sonra olduğunda 9 ile 12'yi topladığımızda burasının 21 olduğunu anlarsınız. 21:40 dersiniz. Bazen büyüklerinize sorduğunuzda işte anne saat kaç acaba diye o size şöyle bir cevap verebilir. 10'a 20 var. Annenizin dediği de doğrudur. Çünkü niye? Bakın akrep 10'a doğru çok yaklaşmış ve ne kadar kalmış? Şuradan anlarsınız. 5, 10, 15, 20 dakika kalmış. Annemiz kolaylık olsun diye 10'a 20 var diyor. Onun söylediği doğru ama yazarken biz 10'a 20 var değil böyle 9:40 yazmalıyız. 21:40 yazmalıyız. Şuradaki saatte akrep de yelkovanda başlangıç noktasında. Yani o zaman ne yapacağız? Saatimiz henüz hiç başlamamış 00:00 diyeceğiz. Öğleden sonra olduğunda ise saat tam 12 diyeceğiz. Peki buradakine bakalım. Akrep 7'yi biraz geçmiş. 7 yazıyorum. Sonra kaç dakika geçmiş? 5, 10 dakika geçmiş. 7'yi 10 geçiyor. Öğleden sonra olduğunda 7, 19 demekti. 19, 10. Peki şöyle bir alıştırma karşımıza çıkarsa, akrebi ve yelkovanı bizim yapmamızı isterse ne yapacağız? Bakın 15, 25 yapıyor. 15, 25 yazıyor. 15 neresi oluyordu? 3'ün olduğu yer. Bakın 12, 13, 14, 15. 3'ü 25 dakika geçecek yani. O zaman 3'ü biraz ilerlesin. Akrebimiz biraz geçmiş yani. Ne kadar? 25. 25 de 5, 10, 15, 20, 25. Yani şurayı çizeceğiz. İşte bu şekilde akrebi ve yelkovanı göstermiş olacağız. 8:55. Bakın burada saat 8 diyor değil mi? Akrebimiz 8'i gösterecek ama 55 dakika geçmiş. Yani 9'a çok az kalmış. 5 dakika sonra 9 olacak. O zaman akrebimizi biraz 9'a doğru yaklaştırabiliriz. Azıcık birazcık kısa çizseydim olacaktı ama anlarsınız. Neyse. 55 şurası oluyor yelkovan. Onu da biraz uzun çizeyim de akreple yelkovan birbirinden güzelce ayrılsın. Evet. İşte bu şekilde 8:55 demek yani 9'a 5 dakika kalmış demek. Ama yazarken 8:55 olarak yazıyoruz. Şimdi iki tane de burada örneğim var. Şu saat biraz zor. Onu en sona sakladım. Niye? Çünkü öğrenciler genelde burada saati yazarken bakıyorlar akrep 2'ye çok yakın ya. 2 zannedip buraya 2 yazıyorlar. Yanlış oluyor. Çünkü henüz akrep 2'ye gelmemiş. Peki öğretmenim nereden anladın diyorsanız bakın yelkovan tam olarak buraya gelseydi başlangıç noktasına o zaman tam 2 olacaktı. Ama henüz gelmemiş. Tamam yaklaşmış. Biz burada saati 1 olarak yazmalıyız. Peki kaç dakika geçmiş? Saydığımız zaman 50 dakika. Yani saat şu anda 1:50. 2'ye 10 dakika kalmış. Büyüklerimiz bazen öyle derler. 2'ye 10 var. İşte baba seslenirsiniz mesela. Baba saat kaç acaba? Yavrum 2'ye 10 var. İşte oğlum 2'ye 10 var. Kızım 2'ye 10 var diye size böyle söyleyebilir. Ama yazarken 1:50 diye yazmalıyız. Tabii ki babamızın söylediği de doğru. 2'ye 10 dakika kalmış. Öğleden sonra peki ne yapacaktık biz bunu? 13 yazacağız ve dakika aynı zaten. Yine 50 olarak yazacağız. Bakın burada da bir yarım saat var. Daha önceki sınıflarda bunu öğrenmişsinizdir. Yani şu başlangıç noktasıyla şöyle bir saat olarak hani dakikalar dönüyor ya 60 dakika. Bunun yarısı kadar bakın.
O zaman bu şekilde olduğunda işte şöyle derler. 5,5 derler. Yani 5 tam bir de yarım demek. Peki yazarken öyle mi yazacağız? Yok. Şöyle yazacağız. Bakın 5 yazacağım ilk önce. Ve 30 dakika. Öğleden sonra olduğunda da 17:30 yazacağız. İşte bu şekilde saatlerimizi okuyup yazıyoruz. Bir sonraki videomuzda saatlerle ilgili problemler de sizlere anlatacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.